Leonid Andreyev'in Life of Father Vasili'nin kitabını okuyorum. Bu kitabın Türkçe çevirisini bulamadım. Arkadaşım İran'dan bana getirmişti ve ben bu yazardan Kızıl Kahkaha kitabını okumuştum. Ama bu başka bir şey. Yani Vasili'nin hayatının kitabında aslında şeytan ışık rolüne giriyor. Tanrı gölgede kalıyor. Yani öyle bir dünyayı bize gösteriyor. O yüzden buradan yayın evlerine sesleniyorum. Bu kitabı çevirin. Teşekkürler. Hey, I've been thinking about us and I didn't plan for this to happen, but I don't think we should keep seeing each other. I didn't plan for this to happen, but it did, and I can't keep pretending, so bye. Atomlardan ve boşluktan başka bir şey yok bu kainatı oluşturan. Geriye kalan her şey düşünceden ibaret. Belki hiç yaşamadım yaşadıklarımı. Zamanın bir yerinde başka bir şey oldu. Ben başka seçimler yaptım. Hayat başka türlü aktı. Rockstar oldum. Hiç evlenmedim. Hiç çocuğum olmadı. Hep gelecek güzel günlere inandı insanlar. Yaşanmadı bunca acı. Hep adil oldu hayat. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. Blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall behind. Into dreams, the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. Even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. Günaydın. Şimdi ben videoyu editliyorum da şunu fark ettim. Ekim ayında bir şey yaptım. Onun videosunu paylaştım ama tam olarak ne olduğunu anlatamadım. Uf, çok kötü. Neyse, sadece şu an zamanım var bunu söylemek için. Dünya için çok küçük, benim için dünyalar kadar. Şöyle bir şey gerçekleşti. Bir tane firma var, kartpostal yapıyor İran'da. Benim de işte kartpostal sevdamı yakın arkadaşlarım biliyor. Kartpostal çok seviyorum çünkü en sonki o nostaljiyi yaşayan nesil bendim. O yüzden de elimden geldiğince kartpostal ve işte koleksiyon, hani
topluyorum oradan buradan. Kendim de resimlerimin kartpost olmasını çok isterdim falan filan. Bir tane firma var, Ravende diye. O firmayla biz bir işbirliği yaptık İran'da. Hep hayalim böyle işte Tahran İstanbul arasında yaşamak. Yani işte İstanbul'da yaşayıp Tahran'da sergi yapmak ya da işte iki şehirde atölyemin olması, gidip gelmek, İstanbul'da sergi yapmak, Tahran'da yapmak falan filan, öyle bir fantezim ve hayalim var yani hani. Çok da uzak değil aslında. Neyse ama bu kartpostallar vasıtasıyla işim ilk defa İran'a gitti. Yani arada benden resim satın alan insanlar oluyor tabii ama bu hariç, bu orijinal, bunlar bu baskıların işte kartpostalı falan böyle. Çok tatlı bir kartposta, daha benim kendi elime ulaşmadı onlar. Bunu hem sizinle paylaşmak istedim hem de ayrıyeten de eğer satın almak istiyorsanız yurt dışı satış sitesi de var. Onu da aşağıda koyuyorum. Galiba bu bir reklam diye de eklememiz gerekiyor. Kendi reklamı yapıyorum. Bunları ben hiç anlamadım ama bu bir reklam değil ya da reklam. Anlamadım. Daha benim cebime hiçbir şey girmedi. Yani İran dışında satın almak istiyorsanız ben onun linkini aşağıda bırakıyorum. Masallara inanan biriyle birlikte olmak ürkütücü olabilirdi. Çünkü böyle biri sonunda illaki hayal kırıklığına uğrardı. Nasıl hissediyorsunuz? Sağ olun. Sağ olun. İyi hissediyorum ya. Güzel. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Dinlendim. Bunun üstüne de dinleneceğim. Bu da bir çalışmaydı. Bunun üstüne de dinlenmek gerekiyor. Hepimiz batak bir çukurdayız ama bazılarımız yıldızlara bakıyoruz.
Cinsiyetimiz bir erdem mi acaba? Bir süredir bu soruyu düşünüyorum. Aslında her şey birkaç algoritmanın bana gösterdiği tabii ki işte gönderiyle, reels'le başladı. Böyle yorumlarda kendi cinsiyetleriyle övünüyor. Onun şifa verici gücünden, hatta üstünlüğünden bahsedenler var. Tam da o an kafamda bir ışık yandı. Çünkü bu kadar alkış alan yorumlar arasında bilmiyorum, içimde bir rahatsızlık hissettim. Yani şu ana kadar kadın ya da erkek demedim. Etrafımdaki insanlar biliyor. Peki bir erkek şöyle dese, ben erkek olmaktan gurur duyuyorum. Vücudumun gücünden, kaslarımdan, bunlardan gurur duyuyorum dese muhtemelen tamam yeter sensin, en çok sensin deriz değil mi yani? Çünkü tarih boyunca erkek egemenliğine alıştığımız için bu cümle kulağa itici geliyor. Ama bir kadın benzer bir şekilde kadın olmanın yüceliği, doğurganlığın kutsallığı dediğinde aynı rahatsızlığı duymuyoruz. Oysa bu tür ifadeler de farkında olmadan bizi aynı tuzağa çekiyor. O işte çikolata evinin tuzağına, tatlı görünüyor ama içinde hapsoluyoruz. Benim en derin inançlarımdan biri şu: biz seçmediğimiz şeyler üzerinden hiçbir erdem miras almıyoruz. Ne cinsiyetimiz, ne milliyetimiz, ne ırkımız, ülke, bunların hiçbiri bizi erdemli yapmıyor. Erdem seçimle başlar bence. Ne olduğumuz değil, ne yaptığımız belirler kim olduğumuzu. Ve üstelik hiçbir erdem kalıcı değil. Her eylemimizle yeniden sınanırız. Cinsiyetin erdemle ilgisi var mı? Tekrar baştaki soruya geçeyim. Hayır. Çünkü hem erkekler hem de kadınlar dünyada hem iyiliğin hem kötülüğün örneği olabilir. Doğurganlık bile bir erdem değil, biyolojik bir yetenek. Doğanın düzeni içinde sadece bir görev. Bence eğer insana ruhsal bir varlık olarak değil de evrimsel bir tür olarak bakabilsek, kendimizi daha az kutsallaştırır, daha az çatışırdık. Ama işte o şişkin narsizm nereden geliyor acaba? Çoğu zaman kadın kutsaldır, erkek liderdir gibi söylemlerden değil mi? Dinler ve kültürler bu yüce tanımları önce şeker gibi sunuyor. Sonra da o tatlıyı alabilmek için size kurallar da yatıyor. Bir kadına yakışmaz, bir kadın böyle yapar ya da bir erkek böyle yapmaz diye başlayan cümleler çoğu zaman o şekerli tuzağın içindedir. Ve bir noktadan sonra farkına bile varmadan bu sözler bizi zincirler. Kendimizi değerli hissetmek için o unvanlara tutunmaya başlarız. Ama aslında bu değerler bizi özgürleştirmek yerine sınırlıyor. Benim için kadın mı üstün, erkek mi tartışması boş bir tartışma. Yani o kadar hani kahve mi çay içsem tartışması çok daha değerli. Çünkü bu bir mesele değil, yanıltıcı bir oyalama. Bizi asıl derin sorulardan uzak tutan bir sis perdesi. Belki de yönümüzü değiştirmeliyiz. Bilmiyorum. Kendimizle gurur duymak istiyorsak bu gururu doğduğumuz şeylerden değil, seçtiğimiz şeylerden almamız gerekiyor. Gerektiğine inanıyorum. Ne düşündüğümüzden, ne ürettiğimizden, nasıl davrandığımızdan, neye tepki verdiğimizden ya da neye tepki vermediğimizden ve unutmadan biz bir türüz. Doğanın içindeki çeşitliliğimiz işbirliğiyle anlam kazanıyor. Çünkü birbirimizi anlamaya çalıştıkça hepimiz derine dalmayı öğreniyoruz. Şimdi sosyal medyada evet bilgiye erişimi demokratikleştirdi ama aynı zamanda yüzeyselliği de yaygınlaştırdı. Herkesin fikir söyleme hakkı olması güzel ama bu durum içi boş, beğeni dostu değil mi? Yani fikirleri de büyütüyor. Ve işte o like'lar, o beğeniler, o izlenme sayıları yeni bir narsizmi besliyor bence. Mesela kendini sev gibi çok güzel bir fikir yanlış yorumlandığında herkesten üstünüm gibi toksik bir inanca dönüşebiliyor. Şimdi kendim sesli düşünüyorum. Çözüm ne? Değil mi? Sosyal medyadan kaçmak mı? Sansür mü? Hayır tabii ki. Çözüm derinleşmek yani. Sorgulamak, her düşünceyi değil, temellendirilen düşünceyi takip etmek. Kolaya kaçmadan anlamaya çalışmak. Merhaba. Ekim ayında Martin Eden'e başladım ama daha şuralardayım. Yani biraz böyle bilmiyorum, daha dediğim gibi buralardayım ama çok böyle abartılmış gibi geliyor ama bitireceğim Kasım ayında. Belki de abartılmamış, belki de daha
Başlamadı hiçbir şey. Bilgi her zaman güç değildir. Bazen sadece bir yük olur. میگفت من کتابای درسی رو میدم ایران اینجوری چاپ میکنه. Ne yeminin değeri kalacak, ne doğrunun, ne iyinin. Yalnız kötülere, azgınlara gidecek saygıları. oluyor. 45 dakika oluyor. Ben karışımı size vereceğim ki mantar çizmeyle başlayacağım. Bekle ben mantarlarını çizeyim. Ben de yarım mantar çizeyim. Mesela biraz açık mavi de kullanabilirsin. Şöyle mesela. Bakayım biraz. Mesela bunu biraz daha belirginleştirebilirsin mesela. Bu çok güzel bir saksı ama sanki biraz boyaları karışmış. Ben şöyle. Buraya gidecek. Tamam. Wow. Böyle yapıyorsun. Ay pardon. Böyle oluyor. Daha farklı şeyde de daha güzel olabilir. Pinterest'ten mi gördün? Instagram. Pinterest. Bir de düğümü de böyle olacak. Farklı bir düğüm olacak. Wow. Oldu mu? Bakayım.
Bekle biraz demlensin. Sonra hatta hani süzersin. Hani öyle böyle siyah çay gibi. O benim çayım vardı, unuttum.